Merhabalar arkadaşlar, kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün kabarmalara doymayan, çıtır çıtır katları tek tek sayılan çok güzel baklava videosu tarifi hazırladım. Lafı hiç uzatmadan buyurun baklavamızın yapım aşamasına geçelim. Baklava hamurum için ilk önce yoğurma kasesine 2 adet yumurta ekliyorum. Kullandığım sıvı malzemelerim oda ısısında en az 1 saat beklettim. Sizler de bu aşamaya dikkat ederseniz çok güzel baklava hamuru yapacaksınız. 1 çay bardağı yine tekrar oda ısısında bekletmiş olduğum suyum. 1 çay bardağı sıvı yağımı ekliyorum. Baklava hamurumda her zaman 1 çay bardağı süt ekliyordum. Bu sefer süt yerine 1 paket 200 milimlik süt kreması ekliyorum. Sizler de mutlaka süt kremasıyla baklava hamurunu denemenizi tavsiye ederim. Baklavanıza kıyır kıyır harika bir lezzet katıyor. Bardağımdaki süt kremayı da güzelce sıyırıyorum. Tam 1 paket krema 1 su bardağına eşit geldi. 200 milimlik klasik su bardağıyla. Bir küçük çay bardağı dolu olmayacak şekilde tuz ekliyorum. Bu arada 2 yemek kaşığı kadar üzüm sirkesi kullandım. O açıyı çekememişim. Sizler eklemeyi unutmayın. Elma veya üzüm sirkesi hiç fark etmiyor. Malzemelerimi güzelce çırpıp birbiriyle bütünleşmesini sağlıyorum. Sıvı malzemelerde belirttiğim gibi mutlaka öncesinde 1 saat oda ısısında bekletmeye özen gösterin. Soğuk malzemeleri baklava hamurunuza eklemeyin. Unumu da yavaş yavaş karıştırmış olduğum malzemelerin üzerine ekliyorum. Un olarak tabii ki her zaman gibi çok amaçlı özel baklavalık böreklik un kullanıyorum. Bunu her zaman belirtiyorum. Güzel bir baklava yapmak için mutlaka çok amaçlı baklavalık un kullanmaya özen gösterin. Tabii ki normal unla baklava olur. Bu lezzeti yakalayamazsınız. Yufkayı açarken de yırtılmalar olur ve istediğiniz o inceliği yakalayamazsınız. Toplamda 6 su bardağı kadar un kullandım. 200 milimlik klasik su bardaklarından malzemelerimi açıklama kısmına detaylı şekilde ekleyeceğim. Oradan ulaşabilirsiniz. Hamurum bu kıvam alana kadar unumu yavaş yavaş ekleyerek hamurumu toparladım. Tezgahımı çok az unluyorum. 1 tatlı kaşığı kadar unu çok fazla kaçırmamaya dikkat edelim. Hamurum da yumuşak olduğu için unumu güzelce toparladı. Gördüğünüz gibi hamuru avucumun içiyle açıyorum ve güzelce toparlıyorum. Sonrasında yufkalarımız daha güzel açılması için bu işlemi yaklaşık 1-2 dakika yapmaya özen gösterin. Çok fazla aşırı da tezgahınızda yoğurmamaya dikkat edin. Hamurumu pürüzsüz kıvam alana kadar tezgahımda toparladım ve sonrasında hamur kesme aparatımla ortadan ikiye kesiyorum. Toplamda 18 beze yapacağım. Beze sayısı sizlerin yufka açma büyüklüğünüze bağlı. Benim tezgahımda 18 bezeyi üçerli olarak açacağım. Sizlerin tabii ki tezgahınızda açma alanınız ufaksa bezelerinizi ufak da yapabilirsiniz veya daha büyük tekli olarak açıyorsanız beze sayınızı azaltarak daha büyük bezelerde yapabilirsiniz. Bezelerimi avucumun içinde güzelce yuvarlıyorum. Bezelerimi ceviz büyüklüğünden olacak şekilde ayarladım. Eğer gram olarak da soracak olursanız 42 gram kadar yaklaşık bezelerimin ağırlığı oldu. Bütün bezelerimi elimle güzelce yuvarladıktan sonra servis tabağımın içine alıyorum. Servis tabağına almış olduğum bezelerimin üzerine ilk önce buzdolabı poşetiyle bu şekilde kapatıyorum. Sonrasında tekrar poşet geçireceğim. Hava almayacak şekilde bağlayıp buzdolabında en az 1 saat dinlendireceğim. Hamurumun içinde süt kreması olduğu için çok fazla bekletmeyeceğim. 1 saat bekletmek yeterli. İlk açacaksanız 1,5-2 saat dinlendirebilirsiniz. 2 saati geçirmemeye dikkat edin. Hamur kendini çok salıyor. Açarken zorlanırsınız. Hamurunuza süt eklerseniz daha uzun süre bekletebilirsiniz. Dediğim gibi süt kreması eklediyseniz hamurunuza en fazla 2 saat dinlendirmeye özen gösterin. Bezelerimin üzerine poşetimi de geçiriyorum ve sıkıca bağlayıp hava almayacak şekilde buzdolabına kaldırıyorum. Ben de bu arada baklavamın şerbetinin yapımına geçiyorum. Şerbetimiz için tencereye 5,5 su bardağı toz şeker, 6 su bardağı su olarak ekleyeceğim. Tepsimde büyük arkadaşlar 42 santim tepside yapacağım. O sebeple şerbetini de fazla kullanıyorum. Sizler daha ufak tepside yapacaksanız şerbetini azaltabilirsiniz. Veya daha büyük tepside yapacaksanız tabii ki şerbet miktarını da artırmayı unutmayın. Şerbetim için kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü 200 milimlik klasik su bardağı. Şerbetimi ocağıma alıyorum. Şekerinin eriyene kadar kaşık yardımıyla karıştırıyorum. İlk önce büyük bir ocakta şerbetimi kaynatacağım. Kaynadıktan sonra ocağımı orta ayara getireceğim. Ve bu aşamadan sonra saat tutacağım. Yaklaşık 30 dakika kadar kaynatacağım. Yüksek ateşte kaynatmamaya özen gösterin. Ocağımı orta ateşe aldım. Şerbetim kaynamaya başladıktan sonra toplamda yarım saat kadar kaynattım.
Şerbetim kaynamaya başladıktan sonra bir küçük limonun çeyreğiyle limon suyunu şerbetimin içine sıktım. Kabuğuyla beraber limonu da içine attım. Şerbetinizin baklavada erken şekerlenmemesi için limon suyunun yeterli olmasına dikkat edelim. Az limon suyu eklerseniz şerbetiniz erken şekerlenir ve az kaynatmamaya da dikkat edelim. Az kaynayan şerbet yine aynı şekilde erken şekerlenecektir. Tencerenizin kenarında da toz şeker tortularının kalmamasına da çok dikkat edelim kaynarken tencerenizde. Şerbetimin kıvamını kontrol ettim. Kaşıktan ağır ağır damlıyor. Artık ocağımın altını kapatacağım. Toplamda yarım saat kadar şerbetimi kaynattım. Şerbetiniz çok sulu olmasın, çok da koyu olmasın. Orta ayarda koyulukta olmasına dikkat edelim. Şerbetimin altını kapatıyorum. Kenarda soğumaya bırakırken ben de bu arada dinlenmiş olan bezelerimi buzdolabından çıkartıyorum. Dinlendirmiş olduğum bezemin üzerindeki poşeti çıkartıyorum. 5-6 tane bezemi nişastamın içine alıyorum. Geri kalan bezelerimin de tekrar üzerini kapatarak kenarda beklemeye alıyorum. Nişastalı bezemi tezgahıma alıyorum. Bakın arkadaşlar, ilk önce 4 parmakla bezeme baskı uyguluyorum. Bu çok önemlidir. İlk temelini parmaklarınıza atmış oluyorsunuz. İlk yapacak olanlar için bunu da belirtmek istedim. İlk başta parmağımla biraz bastırıyorum ve sonrasında merdanemle açıyorum. Pasta tabağı büyüklüğünde olacak şekilde açacağım. Bezelerim de dinlendiği için çok kolaylıkla açılıyor. Bezeleri açarken de olabildiğince hızlı olmaya özen gösterelim. İlk bezemi kolaylıkla açtıktan sonra ikinci bezemi de aynı şekilde parmaklarımla bastırıyorum ve sonrasında merdanemle açıyorum. Geri kalan bezelerimi de aynı işlemi yaparak hızlı şekilde açıyorum. 18 tane bezemin hepsini açtım. Geniş tepsime yerleştirdim. Üzerine buzdolabı poşeti kapatacağım ve tekrardan temiz mutfak bezi örterek oda ısısında yarım saat dinlendireceğim. Bu aşamada çok fazla dinlendirmemeye özen gösterin. Bezelerimi tepsiye yerleştirirken aralarını nişastalamadım. Sadece açmış olduğum nişastayla üst üste koydum. Bunu da belirtmek istedim. Bu arada yazın çok sıcak havada yapacaksanız tepsinizi buzdolabında yarım saat dinlendirmeniz yeterli olacaktır. Yarım saat dinlendirmiş olduğum bezelerimin 3 tanesini tezgahıma aldım. Diğer geri kalan bezelerimin de üzerini örttüm ki üzerinin kurumaması için bezelerimin. İlk başta aralarını bolca nişasta gezdiriyoruz. Bu aşamada bol nişasta dökelim. Sonrasında serpme olacak şekilde dökeceğiz. Bu arada kullandığım nişasta mısır nişastası kullanıyorum. Bezelerimi aralarını ve en üstünde bolca nişastamı döküyorum. Kenara alıp bezelerimi bu kenarındaki fazlalık nişastaları da kenara çekiyorum ve merdanemle ilk önce bu dokunuşları yapıyorum. Aralarında yapışmaması ve hava alması için merdane ile ilk başta bu şekilde baskılar yapalım ve sonrasında bastıralım. Bu aşamada olabildiğince kenar kısımlarını açmaya özen gösterin. Yufkalar ilk önce kenardan kurumaya başlar. Kenarını inceltirseniz sonrasında zaten orta kısımlarını incecik açmış olacaksınız. Hamurumuzun alt tarafında eşit büyüklükte olması için mutlaka bezelerimizi tersini çeviriyoruz ve alt kısmında yine aynı baskılara uygulayarak merdane ile açıyorum. Bakın gördüğünüz gibi ilk önce kenar kısımlarını olabildiğince bastırmaya dikkat ediyorum. Çok az bu aşamada üst kısmını nişasta serpiştirdim. Merdane ile 35-40 santim kadar büyüklüğe gelene kadar açtım ve bu aşamada aralarını kontrol ediyorum. Sizler ilk yapacaksanız lütfen daha sık kontrol etmeye özen gösterin ilk başta. İlk başta bol nişasta döktüğümüz için aralarında hiç yapışma olmadı. Şimdi bu aşamada gördüğünüz gibi çok az serpiştiriyorum ve ellerimle nişastayı her yerine gelmesini sağlıyorum. Baklava yufkamı açarken sadece ben 2 kere nişastalarım. İlk başta bolca, sonrasında da bu şekilde serpme olacak şekilde dökerim. Ve hiç birbirine yapışmadan kolaylıkla açıyorum her zaman. Bu teknikle yapıyorum. Aralarını ikinci nişasta serptiğimizde ellerimizde bu şekilde dağıtmamız çok önemli. Üçüncü yufkamı da seriyorum. Üst kısmında çok az nişasta gezdiriyorum ve elimle yine aynı şekilde her yerini dağıtıyorum. Eğer sizler oklavayla açamıyorsanız bu aşamadan sonrasını merdane ile de devam edebilirsiniz. Artık merdanemi kenara alıyorum ve oklavamla açıyorum. Hamurum da dinlendiği için çok kolay açılıyor arkadaşlar. Hemen oklavaya sarmam ve tezgahımda ilerletmem yeterli oluyor. Oklavamızı alırken yufkalarımızda kırışıklıklar olursa düzeltelim. Gördüğünüz gibi yandan oklavama sarıyorum. Sadece kenarlardan baskı uyguluyorum.
Aralarında yapışma olacak mı diye hiç korkmayın arkadaşlar. Kolay kolay yapışma olmuyor. İlk başlarda bu aşamada dikkat edersiniz. Büyük oklavama geçiş yapıyorum artık. Sardığımda dediğim gibi birazcık da oklavamda da düzeltiyorum yufkamı. İlk yapacak olanlar için ben detaylı şekilde videomu hazırladım. Tabii ki sıkıldığınız yerde videomu ilerletebilirsiniz veya hızlandırılmış olarak da izleyebilirsiniz. Oklavama yufkamı sardığımda güzelce elimle düzeltiyorum. İlk başta merdane ile yufkalarınızı açtığınızda yufkalarda yamukluklar oluşur. Onlara hiç problem yapmayın. Bakın benim de vardı. İlk başta açtığımda belki merdaneyle dikkat etmişsinizdir. Kenarları yamuk gibi duruyordu. Oklavayla açmaya başladığınızda çok güzel muazzam yufkalar oluyor. Yeter ki ilk başta o merdane ile açtığınızda aralarını bol nişasta gezdirin ve sonrasında da dediklerime dikkat ederseniz sizler de bu şekilde bakın hiç yapışmadan araları çok güzel yufkalar açarsınız. Oklavama tek tek yufkalarımı sardım. Sadece kenarlardan baskı uyguluyorum. Hamurum o kadar güzel dinlenmiş ki hiç fazla baskıda uygulamadan zaten kolaylıkla incecik tül gibi açılıyor. Baklava açtığınız ortamın rüzgarlı olmamasına, camınızın kapınızın kapalı olmasına, olabildiğince ılık ortamda da yufkanızı açarsanız daha çabuk, kolay ve incecik yufkalar elde edersiniz. Yufkanızı açarken kenarlarında yamukluk da olsa, yırtılmalar da olsa hiç problem değil. Kenar kısımları zaten kesiyoruz, tepsinin iç kısmına koyuyoruz. O sebeple sadece olabildiğince ince açmaya odaklanın. Ben biraz çok fazla detaylara giriyorum, kusura bakmayın. Sizlerin de daha güzel sonuç alması için elimden geldiğince detaylı anlatıyorum. İlk 3 yufkamı güzelce nişastasını yedirene kadar açtım. Gördüğünüz gibi hiçbirbirine yapışmadı. Tül gibi incecik açıldı. Yırtılmalar da olmadı. Eğer yırtılmalar da olsa o da hiç problem değil. Aralarda zaten kaybolacaktır. Baklavayı yapacak olduğumuz tepsinin alt tabanını da yağlayalım. Yalnız ben bu tepsiyi yağladım ama sonrasında büyük tepside yapmaya karar verdim. O sebeple bu tepsiyi kullanmadım. Ola ki videoda dikkat edersiniz. Yanlış tarif verdim diye düşünmeyin arkadaşlar. Bunu da belirtmek istedim. Açmış olduğum yufkalarımı tepsimin üzerine yerleştiriyorum. Kenarlarında da gördüğünüz gibi 12 santime kadar fazlalık kalıyor. Kesme işlemini tepsimin üzerinde oklavayla kenarlarını tepsimin baskı uygulayarak ben keseceğim. Sizler tabii ki yufkalarınızın üzerine tepsinizi yerleştirerek aparatla veya bıçak yardımıyla da kesebilirsiniz. Orta kısmını tepsime yerleştirdikten sonra kenar kısımlarını da çok fazla ufak olmayacak şekilde kesiyorum. Kenar paylarını da tepsime yerleştirdiğim zaman 18 bezeyle yapmış olduğumuz baklavamız toplamda 40 kattan fazla bir kat oluşmuş oluyor baklavamızda. Kenar paylarını da kenarda silkeleyerek tepsime yerleştiriyorum. Sizler de bu şekilde yaparsanız baklavanız daha güzel çıtır olmuş olur. Üzerinde kalan nişastalarından da arındırmış olursunuz. Açarken olabildiğince yufkalarıma yedirmeye çalışsam da yine bazı kısımlarda nişastalı kısımlar kalmış olabiliyor. O sebeple silkeleyerek koymak en güzel oluyor. 9 bezemi üçerli olacak şekilde 3 kere de açıp tepsimin alt tabanına yerleştireceğim. Orta kısmına cevizi karışımı ekleyeceğim. Sizler dilerseniz 6 tane bezeyi açıp 2 katına da ceviz koyabilirsiniz. Yufkalarımı yerleştirdikten sonra geri kalan bezelerimi de hızlı şekilde açmaya devam edeceğim. Sizlere de çok fazla sıkmamak adına geri kalan bezeleri de aynı şekilde devam ederek açmaya devam ediyorum. 9 tane bezemi açtım, tepsime güzelce yerleştirdim. İlk kısımda gösterdiğim gibi aynı teknikle açarak tepsime yerleştirdim. Orta kısmına cevizli karışım kullanacağım. Sizler dilerseniz fındık içi veya fıstık tozu da kullanabilirsiniz. Ben bol olacak şekilde sadece orta kata ceviz ekledim. Sizler dilerseniz 2 katına altışarlı şekilde açarak da yapabilirsiniz. Cevizimi her yerine güzelce gelecek şekilde yerleştiriyorum. Elimle de birazcık düzeltiyorum. Çok fazla bastırmamaya dikkat edin ki alttaki yufkalarında çok fazla basık olmaması için cevizinizi eklerken baskı uygulamamaya dikkat edelim. Ceviz ekledikten sonra 3 tane bezemi tepsime yerleştirdim. Son kalan 6 tane bezemin orta kısmını oklavayla alacağım kenara. Son baklavamın kapak kısmını bu 6 tane bezemin orta kısmını kullanacağım. Baklavamın son 6 yufkasının orta kısmını
Üst kapak kullanacağım. Kenar kısımlarını sadece tepsime yerleştireceğim. Yine aynı şekilde kenar kısımlarına silkeleyerek tepsime yerleştiriyorum. İnşallah aklınızda bir karışıklık olmamıştır. Olursa mutlaka yorum yerine yazarak benimle iletişime geçebilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. Geriye kalan 9 yufkamı da güzelce açtım. Son 6 yufkamın orta göbek kısmını da kapak kısmı için ayırmıştım. Şimdi tepsinin üst kısmına yerleştiriyorum. Elimle de kenarlarını düzeltiyorum. Üst kısmının daha güzel olması için. Baklavamın kapağını da yerleştirdikten sonra elimle güzelce elimden geldiğince düzeltiyorum. Üst kısmını ne kadar güzel düzgün yaparsak baklavamız da o kadar güzel şekilli olmuş olur. Kenar kısımlarını da bu şekilde içeriye doğru katlıyorum. Bıçak yardımıyla. Sizler de kenar kısımlarını düzgün şekilde içeriye doğru katlamaya özen gösterin. Baklavamın kapak kısmını içeriye doğru düzeltirken ben de size küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum arkadaşlar. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, daha güzel tariflerden haberdar olmak için zil sesini açmayı unutmayın. Bu sayede başka güzel yeni tariflerimden anında haberdar olabilirsiniz. Düzeltmiş olduğum baklava hamurum kesime artık hazır. Ben kare olarak keseceğim. Sizler dilediğiniz kesimle yapabilirsiniz. Veyahut bu baklava hamuru yufkasıyla istediğiniz baklavaları da yapabilirsiniz. Baklava kesiminde olabildiğince güzel kesen bıçak kullanmaya özen gösterelim. Bıçağımızın da çok ince uçlu olmamasına dikkat ederseniz daha güzel sonuçlar elde edersiniz. Kesemediğim uç kısımlarını da tepsimi çevirerek oraları da kesiyorum. Sizler tabii ki daha ufak kare olacak şekilde de baklavanızı kesebilirsiniz. Keserken bıçağı hiç kaldırmadan kesmeye devam edin. Baklava dilimlerimi keserken uzanamadığım yerlere tepsimi çevirerek tekrar kontrol ederek kesiyorum. Baklavamın üzerine dökmek için 300 gram sade tereyağını ocağımın üzerinde kısık ateşte erittim. İçine de bir çay bardağı sıvı yağ ekledim. Sizler eğer normal tereyağla yapacaksanız üzerindeki köpük kısmını mutlaka alın. Dibindeki ayranlı kısmı da süzdürmeyi ihmal etmeyin. Sade tereyağımı sıvı yağla güzelce karıştırdıktan sonra baklavanın üzerine döküyorum. Bu arada yağımı sıcak olarak baklavanın üzerine dökmüyorum. Orta ılıklıkta olması yeterli oluyor. Sıcak olarak eklediğinizde ilk baklavanızı tepsinizde pişirmiş olursunuz. O sebeple kesinlikle yağınızı sıcak olarak eklemeyin. Sade tereyağın içinde su oranı olmadığı için baklavanızı daha güzel çıtır yapıyor. Üzerinde daha güzel kızarmasını sağlıyor. Tereyağı sevmeyenler margarin de kullanabilirsiniz. Tabii ki sağlık açısından tereyağı öneririm. Eğer margarin ve tereyağı sevmiyorsanız sadece sıvı yağla da baklavalarınızı kızartabilirsiniz. Yağlı karışımımı tepsimi yerleştirdikten sonra her tarafını güzelce yayılmasını sağlıyorum. Tereyağı da ekledikten sonra gördüğünüz gibi altın sarısı gibi çok güzel baklavam renk aldı. Bu da tereyağın vermiş olduğu güzel renkten dolayı oldu. Ben birazcık baklavama tereyağının çekmesi için 15-20 dakika tezgahımda bekletiyorum. Her katında daha güzel işlemesi için. Sizler de bu şekilde yaparak dinlendirirseniz baklavalarınızın ara katlarında yağ çok güzel işlemiş olur. Zamanınız varsa yarım saat 45 dakikada dinlendirebilirsiniz. İkinci kez biraz baklavamın yağını çekmesini bekledikten sonra daha kalın uçlu bıçak yardımıyla ben kesmiş olduğum yerlerden tekrar geçiyorum ki arkadaşlar. Aralarında daha güzel açılması ve pişerken de daha güzel kabarması için. Baklavalarımın üzerinin kabarık görünmesi için özel bir uygulama yapmıyorum. Sadece sonrasında kalın uçlu bıçakla bu şekilde tekrardan gidiyorum. Çok güzel kabarmış oluyor. Çok fazla ince uçlu bıçak kullanmadığınızda zaten o bombili kısımlarında elde etmiş oluyorsunuz baklavalarınızın üzeri için. Her kestiğim kısımdan bir kez daha kalın uçlu bıçak yardımıyla bu şekilde geçiyorum ve sonrasında tekrardan birazcık baklavalarımı dinlendireceğim. Ara katlarını da güzelce çekmesi için yağını ekledikten sonra 20 dakika kadar tezgahta baklavamı dinlendiriyorum. Fırınımı da bu arada 200 derece alt üst fanlı ayarı açtım. Orta tarafın bir altına baklavamı koyuyorum. İlk etapta 20 dakikada bu renk alıp kabarana kadar bakın orta kısımları baklavamın pembeleşti. Bu kısma kadar 20 dakikada pişiriyorum ve sonrasında alt üst fansız ayara alıp 150 derecede baklavamın da içi çekene kadar orta tarafın bir altında pişireceğim. Baklava pişirmek çok önemlidir. Kesinlikle orta tarafta pişirmeyin. Orta tarafın bir altında pişir. Alt tabanında güzelce pişmesi için. Baklavamızın yağı tepsimizin dibine çöktüğü için
Baklavamızın alt tabanı çok geç pişer. O sebeple son olarak 15-20 dakika tepsimi fırınımın alt tabanına koyuyorum. O şekilde de 20 dakika fırınımın alt tabanında da pişiriyorum. Toplamda 2 saat kadar zamanda baklavalarımı pişirmiş olurum. Kısa sürede pişen baklavaların ara katları da güzel pişmediği için ne kadar güzel şerbet de yapsanız baklavanızı döktüğünüzde ertesi gün yumuşamalar olur. Eğer benim gibi bu yöntemle pişirirseniz günlerce kesinlikle yumuşamayan kıyır kıyır baklavalar yapmış olursunuz. Baklavayı da son olarak kesinlikle fırının alt tabanına koyarak baklavamızın altında güzelce piştiğini kontrol etmeyi de unutmayalım. Baklavamı 2 saat kadar zamanda pişirdim. Tezgahıma aldım. Sizlere de hemen yakından katlarını göstermek istiyorum. Fırından çıkınca yaklaşık şöyle 1-1,5 dakika kadar bekleteceğim ve üzerine soğuk şerbetini dökeceğim. Baklavam sıcak, şerbetim soğuk ekliyorum. Şunu da belirtmek istiyorum. Ben ikisini de sıcak olarak ekliyorum. Gayet güzel, çıtır ve lezzetli oluyor. Yalnız ben şimdi karşımdaki arkadaşların ne kadar ince açıp güzel pişirdiğini emin olamadığım için, tabii ki kimsenin de malzemesi ziyan olmasını istemediğim için en garantili yöntemle baklavam sıcak, şerbetim soğuk olarak ekliyorum sizler için. Sizler daha önce ikisini sıcak olarak eklediyseniz ve güzel bir sonuç elde ettiyseniz tabii ki ikisini sıcak olarak ekleyin. Bana bu soruları çok sık sorduğunuz için buradan da cevap vermek istedim. İkisini sıcak eklemekle bu yöntemin arasında çok uçuk bir fark yok. Yine aynı lezzeti yakalamış oluyorsunuz. Tezgahımda 1 dakika kadar bekletmiş olduğum baklavamın üzerine soğuk şerbetimi döküyorum. Baklavanın üzerine her yerini güzelce ıslanacak şekilde şerbetimizi dökelim. Baklavamın şerbetini döktükten sonra en az 200 saat kenarda dinlenmeye alalım. Akşamdan yapıp da şerbetini dökerseniz ertesi güne baklavanız daha güzel dinlenmiş olacaktır. Baklavayı şerbet döktükten sonra kesinlikle üzerine kapatmıyorum. Tepsim, baklavam tamamen soğuduktan sonra üzerine kapatıyorum. Elimden geldiğince bu videoda bütün bildiğim püf noktalarını da anlatmaya çalıştım. İnşallah eksiğim olmamıştır. Sizlere de çok fazla sıkmamışımdır. Eğer yine de takıldığınız yer olursa yorum yerine yazarak benimle iletişime geçebilirsiniz. Elimden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışıyorum. Daha önce baklava hamurunuza süt kreması ekleyip de denemediyseniz mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Gerçekten çok farklı lezzet oluyor. Ben arada bu tarifle yapıyorum ve çok beğeniyorum. Sizlere de gönül rahatlığıyla denemenizi tavsiye ediyorum. Sesten de anladığınız gibi 3 saat dinlendirmiş olduğum baklavalarımın da katları çok güzel belirgin. Kesinlikle hiç hamurlaşma olmadı. Sizler de bu tarifi mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Dışarıda yediklerinizden çok daha güzel arkadaşlar. Hiç abartmıyorum. Deneyince de ne demek istediğimi çok iyi anlayacaksınız. Şimdiden deneyip yapacak olanlara afiyet olsun. Başka güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.